Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda Dart menü ile yazmış olduğumuz programda özellikle Dart menünün ikinci versiyonunu size göstereceğim. Şimdi buradan programımızı çalıştırıyorum. Giriş ekranımız bu şekilde geliyor. Programa giriş yaptıktan sonra koyu temayla bizim programımız açılıyor. Adı Dart menü olduğu için ilk olaraktan koyu temayla gelmesini istedik. Şimdi bakın mesela menünün üzerine geldiğimizde işte şurada müstahsil işlemleri, cari işlemler, kasa işlemleri, fişler şeklinde aşağıya doğru menümüz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Buradaki hamburger tuşuna bastığımız zaman mesela müstahsil işlemleri sayfa olduğu için buna tıkladığımda şimdi müstahsili açacak ama ben ilk önce şurayı göstereyim. Burası fişler kısmında alt menüleri olduğu için şu okun olduğu yerde bu kısım açılmış oluyor. Şu right line dediğimiz ayrımla da normalde şuradaki kısımdan ayrılmış oluyor arkadaşlar. Ben şimdi ilk önce müstahsil işlemlerine tıkladım. Bakın arkadaşlar burada 5 tane yukarıda dashboard şeklinde küçük bir yer ayarlamış olduk. Burada mesela 5 kişinin borçlu olduğunu göstermiş oluyorum. Şimdi şuradan cari işlemlere geleceğim. Örnek veriyorum, cari işlemlerde de mesela burada borç toplamını getirdik. Daha şunları getirmedim. Hani bunların normalde ne olacağına karar verip ona göre getireceğiz program içerisinde. Ben şu an sadece menüyü göstermek için sizlere bunu çekiyorum. Şimdi mesela burada borçluları getirecek olursak arkadaşlar, işte borçlular bu şekilde geliyor. Alacakları getirecek olursak da böyle alacaklar gelmiş oluyor. Bu şekilde de tümü gelmiş oluyor. Yani borç alacak ve tümünü buradan filtreleyebiliyoruz. Aynı zamanda şu her kolonun üzerinde bulunan search box'larla da bütün hepsini filtreleyebiliyorsunuz. Ben mesela buraya doktor diye yazmaya başladım. Bakın mesela bu gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan şuradan müstahsile geçiş yapayım. Burada normalde işte arkada kaç sayfanın olduğunu, mesela 23 kayıt var toplamda, 1 ile 14 arası buraya gelmiş oldu. İşte 15 ile 23 arası da buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela yeni ekle dediğimizde, tabii şu an bunları yapmadığımız için burada form açılmasını sağlayacağız. Bunun dışında Excel'e aktarma, PDF çıktı alma, yazıcıdan çıktı alma ve silme işlemlerimizi de bu şekilde bu alttan yapmış olacağız. Bunun yanında ben mesela şurada özellikle şu ay işaretini size göstermiş olacağım. Buna tıkladığımız zaman burada beyaz temaya geçmeyi sağlamış olduk. Aynı şeyler var. Fakat bakın mesela buradaki mouse move'la üzerine geldiğim zaman kırmızı olduğu için burası da kırmızı renkle görünüyor. Ben cari işlemlere tıkladığımda yine mesela aynı şekilde beyaz tema burada bu şekilde kullanılabilecek arkadaşlar. Bunun dışında ben yine şuradan koyu temaya geçeyim. Tıkladığım zaman işte bütün tema değiştiğinde şuradan animasyonla git gel yapıyor buradaki işaretimiz. Bir gün ışığı yani beyaz, bir de ay işaretini kullanmış olduk. Burada arkadaşlar özellikle şurada bir kullanıcıları size göstermiş olayım. Bakın burada mesela yetki gruplarını gösteriyor normalde. Bu gruplara göre de yetkileri düzenleyebiliyorsunuz. Mesela burada fişler kısmı, şurada 3 tane mesela okumuz var. Bakın bunun üzerine gelince mouse el işaretine dönüyor ama burada burasını sadece burada görüntüleme yaptığımız için, mesela burada işlem yapabildiğiniz için, sadece bu satır olduğu için normal mouse işareti, ama ben buna tıkladığımda mesela altında müstahsil işlemlerinin altında bu işlemler için yetkiler verilmiş olacak. Bunlar menü yetkileri arkadaşlar, zaten burada yazıyor. Bir de bunun işlem yetkileri var. Burada da butonlara vereceğimiz yetkiler olacak. Tabi burada şimdilik ben bunu bu şekilde göstermiş olacağım. Fişler kısmını açıyorum. Şimdi fişler kısmında alış fişleri, satış fişleri, ben bunu tıkladım, kaydet dedim. Bakın yetkiler başarıyla kaydedildi. Listeye dön diyorum. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan şöyle fişleri açtığımda işte satış fişleri ve alış fişleri. Şimdi yetkiyi kısıtladığımız zaman işte sadece alış fişleri olsun, mesela satışları kaldıralım. Şimdi şuradan kullanıcılar dedim, yetki grupları dedim, admin yetkisini düzenleyelim. Fişlere geliyorum. Şurada satış fişlerini kaldırdım. Kaydet dedim. Şimdi sadece alış fişlerini görmemiz gerekiyor fişlere tıkladığımız zaman. Bakın alış fişleri. Tekrardan yetkisini açalım arkadaşlar buranın. Şimdi kullanıcılarda yetki grupları. Buradan admin'i seçmiştik. Düzenle diyorum arkadaşlar. Burada şimdi fişlere tekrardan geliyorum. Tıklıyorum. Şunu işaretledim. Kaydettim
ve listeye döndüğüm zaman şuradan fişlere geldim. Bakın alış ve satış fişleri bu şekilde gelmiş oldu. Yetki kısmını da bu şekilde gösterdikten sonra arkadaşlar burada özellikle üstünde durmak istediğim şey tema olayını eklemiş olduk. Yetkilendirme olayını eklemiş olduk içerisine. Yani Dark menüde bir de şu dashboard kısmını eklemiş olduk. Bakın burada mesela işte 5 kişinin borçlu olduğunu gösterirken burada da borç toplamını göstermiş oldum arkadaşlar. Yani istediğimiz gibi biz bunları düzenleyerekten devam edebileceğiz programımızı yazmaya. Dolayısıyla arkadaşlar sizler de bizden bu Dart template'i alacak olursanız içerisinde kullanıcı yetkilendirmesine kadar hepsini sizlere vermiş olacağız. Kendi istediğiniz şekilde şöyle mesela buradan işte users'ta kullanıcılarımız, burada user role'de istediğiniz şekilde belirleyebileceğiniz roller, burada da kullanıcıların yetkilerini tanımlayabildiğiniz kısım var. Bununla alakalı olaraktan son olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi HeyDSQL arkadaşlar normalde. Yani şuradan lokalde çalıştığımızı da göstermiş olayım. Localhost'ta çalışıyor şu anda bu. Dolayısıyla bunu isterseniz kendi hostinginize yüklediğinizde bu programın yüklü olduğu her bilgisayarda dünyanın neresinde olursanız olun dosyalarınıza, verilerinize ulaşabileceksiniz, işlem yapabileceksiniz arkadaşlar. İnternet üzerinden çalışacak. Google Sheets gibi değil arkadaşlar. Excel olarak çalışacak. Bunu da belirttikten sonra arkadaşlar eğer böyle bir menüye ihtiyacınız varsa bunu satın almak istiyorsanız ekranın sağ alt köşesinde bulunan telefon numarasından isterseniz de WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. YouTube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.